Herkese merhabalar dostlar. Windows üzerine biraz konuşacağım. Windows işletim sistemi kullanıcı özgürlüğünü sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Gerçekten dostlar, bence sağlamıyor. Çünkü mesela PowerPoint'tir. Bilmem işte gereksiz bir sürü Microsoft özelliği var benim için mesela. Ben Excel kullanmam, Microsoft Excel var. Ben Access kullanmam, o var. Bilmem ne kullanmam, o var. Arkadaşlar gerçekten Windows özgürlükçülüğü savunmuyor. Sadece para kazanmak istiyor. Mesela dostlar etkinleştirme yapmadan asla özelleştirme yapamazsınız. Koyu tema ayarını giremezsiniz. Veya arka plandaki oynayan ekran fotoğrafını düzeltemezsiniz. Şimdi siz etkinleştirme yaptırmadan bunu yaptırmıyorsanız çok saçma bir şey. Çünkü niye? Adamın belki etkinleştirme key'i yok. Ona verecek parası yok. Nasıl olacak abi? Nasıl olabilir? Hani bunu söyleyin de biz de bir anlayalım. Hani parası olmayan adam etkinleştiremiyor, özelleştiremiyor. Bari bunu bazı ayarları etkinleştirmeden çıkartın. Bu özgürlüğe de ters geliyor. En azından bazı şeyleri özgür bırakın. Millet istediği gibi bilgisayarını özelleştirsin. Ya da tam tersi özelleştirebilsin. Hani yaptığınız çok saçma bir şey. Niye yapıyorlar? Para kazanmak için. Mesela yıllardır Edge var dostlar. Edge'i kim kullanıyor ya? Affedersiniz de Edge'i kim kullanıyor? Microsoft Edge tarayıcısını kim kullanıyor? Kimse kullanmıyor. Herkes ya Brave indiriyor, ya Opera indiriyor, ya yeni çıkan bazı tarayıcılar var, onları indiriyorlar. Yani Chrome da indiriyorlar. Yani abi ama niye yıllardır bunu sen zorunlu tutuyorsun? İlla hani bilgisayar en başından başlayınca mesela varsayılanı onu alıyor ilk kurulumda. Alma kardeşim. Ben yeni tarayıcımı kuracağım. Gidip o ayarları bulmak bana zor gelmiyor ama bazı insanlara zor gelebilir. Varsayılanı sen kalkıp benim değiştirmemi istiyorsun ama bu varsayılan olayını sormuyorsun. Bir uygulama kuruldu mu direkt değişsin mi diye sormuyorsun. Sor. Kullanmak isteyen Edge kullansın. Kullanmak isteyen Chrome, Brave bilmem ne diye kullansın. Hani nasıl bir mantık hatası yapılabilir burada yani? Böyle bir mantık hatası yapılıyor işte. Özgürlük yok. Mesela dostlar yıllardır şuna da ayar olurum. Gerçekten ayar olurum. Ya arkadaşlar mouse'un şu tuşuna bastığımız zaman hani şey gelir ya yenile işte ne bileyim yönet bilmem ne onun olduğu pencere gelir ya o mesela beyazdır. Veya klasörlerin olduğu pencere de beyazdır. O kadar koyu temayı alıyoruz dostlar. Neye yarıyor? Bak koyu temayı aldığım zaman her şey koyu temaya alınsın. Mesela hani ayarlardan koyu temayı alıyoruz. Onlar beyaz kalıyor. Mesela en saçma şey de mesela etkinleştirme şeyi olmadan özelleştirme yapamamak. Bu özelliği şey olarak koymuyorlar dostlar. Ne desem ona? Şey olarak özel etkinleştirmeyi koymuyorlar işte. Yani onu etkinleştirmeden yaptırtmıyorlar.
Adam belki para veremeyecek. O kadar parası yok. 1.000 lira, 2.000 lira nereden bulacak? Belki o adamın 10 lirası bile yok. Sen diyorsun ki git etkinleştirme köyü al, etkinleştir. O ne kadar mantıklı bir şey olabilir? Gerçekten çok saçma. Yani madem bazı şeyleri iyi yapıyorsunuz, bazı şeyleri daha da iyi yapın. Hani ben sana para kazandırıyorum ama sen bir işe yaramıyorsun gibi bir durum var yani orada. Ne kadar büyük bir mantıksızlık. Özgürlük yok. Etkinleştirme yapmadığında özgürlük yok. Microsoft uygulamalarını siliyorsun. Sistem mavi ekran. Bu da bir özgürlük değil. Bari en azından bazı şeylere özgürlük verin. Bazı şeyleri direkt sistemle bir koymayın yani. Yine mesela Edge uygulaması gelsin yüklü olarak ama sisteme bağlı olan bir uygulama olmasın. Çünkü yıllardır ben Chrome kullanıyorum. Hiç Edge'e elimi atmamışım. Edge nedir bilmem. Niye kullanayım yani? Niye kullanayım? Saçma değil mi? Ne amaca kullanayım ben onu? Yani alıştığımız bir şey varsa onu kullanırız. Bunları zorunlu tutarak insanı da boğuyorlar aslında. Adam 2 güne küfredip arkandan bilmem neyine ne edeyim dese hoşuna gider mi? Yok, gitmez. Ama bir sürü böyle küfreden var mesela. Yani bunların yaptığı da mantıksızlık dostlar. Yani illa sizin istediğiniz olmuyor diye küfür mü edeceksiniz? Ama gerçekten marka burada istemsemi burada sana özgürlük sunmuyor. Windows'un özgürlük sunması ancak etkinleştirme yaptıktan sonra. Bazı uygulamaları da kaldıramıyorsun. Öyle sabit kalıyor. Çok saçma. Yani madem ben onu yapamayacağım, işime yaramayan uygulamayı kaldıramayacağım, bu sistem ne işe yarayacak? Yani ne amaca hizmet? Ne kadar mantıklı bir durum. Her neyse. Bu konudan bu kadar, bu videodan bu kadar. Ee, Fikirlerinizi yorumlara atmayı unutmayınız. Haydi görüşmek üzere.